Merhaba teknoloji dostları, burası Bilişim Türk kanalı. Siber güvenlik sohbeti videomuzu sonuna kadar takip etmenizi tavsiye ederim. Keyifli seyirler. Yıl 1998, İsveç'te kendi halinde saygın bir hukuk profesörü olan Magnus Eriksson sıradan bir sabaha uyanıyor. Hı hı. Ancak kapısı çalındığında bir anda karşısında polisleri buluyor. Ekipler hızla içeri giriyor ve profesörün bilgisayarına el koyuyorlar. Çok korkunç bir an olmalı. Kesinlikle. Suçlama inanılmaz derecede ağır, bilgisayarında 3500'ü çocuk pornografisi olmak üzere tam 12.000 yasa dışı görsel bulunuyor. Kariyeri, saygınlığı, hayatı o saniye itibarıyla bitme noktasına geliyor. Evet, kelimenin tam anlamıyla bir kabus. Ama Ericsson'un ısrarla söylediği bir şey var. Diyor ki, bunları ben indirmedim, bilgisayarımdaki fare imlecinin kendi kendine hareket ettiğini gördüm. Tabii, o dönem için bir hakime, farenizin kendi kendine hareket ettiğini söylemek, yani görünmez birinin internet kablosundan geçip evinize bir şeyler sakladığını iddia etmek, Şey gibi değil mi? Bunu uzaylılar yaptı demek gibi bir şey. aynen öyle. Mahkemenin gözünde o yıllarda bilgisayar fiziksel bir çekmeceydi. Eğer senin çekmecenden yasa dışı bir şey çıkarsa o sana aittir. Çok mantıklı, evet. Ancak bu vaka tüm dünyayı dehşete düşüren bir gerçeği ortaya çıkardı. Ericsson yalan söylemiyordu. İnanılmaz gerçekten. Bilgisayarına NetBus adı verilen bir uzaktan erişim truvaatı bulaşmıştı. Yani bizim bugün bildiğimiz adıyla bir RAT. İşte bugün tam da bu noktadan yola çıkıyoruz. Önümüzde siber güvenlik dünyasının anatomisini çıkaran devasa bir kaynak var. Hı hı. Bir dönemin basit bilgisayar şakalarının nasıl ulusları karanlıkta bırakan, devletlerin kaderini belirleyen askeri silahlara dönüştüğünü anlatan inanılmaz bir adli bilişim arşivi bu. Gerçekten de öyle. Bugünkü amacımız, yani bu derinlemesine analizdeki misyonumuz çok net. Ekranındaki farenin senin kontrolün dışında hareket ettiğini gördüğün o ilk saniyeden yapay zeka destekli otonom siber silahlara kadar uzanan bu bilgi yolculuğunu seninle paylaşmak istiyoruz. Hoş geldin. Hoş buldum. Bu NetBus vakası aslında dijital hukukta tam bir deprem etkisi yarattı. Nasıl yani? Standartları mı değiştirdi? Kesinlikle. O güne kadar teknoloji dünyası güvenliği sadece veriyi dışarı sızdırmamak üzerine kurmuştu. Ama birinin dışarıdan senin sistemine girip sanki klavyenin başında oturuyormuş gibi şey yapması, CD-ROM sürücüsünü falan açıp kapatması. evet aynen, ekranını izleyebilmesi ve en kötüsü sistemine senin haberin olmadan dosya yerleştirebilmesi oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Dijital adli bilişim standartları kelimenin tam anlamıyla bu olayın ardından baştan yazıldı. Peki beni asıl şaşırtan ne biliyor musun? Bu devasa yıkımı yaratan şeyin arkasında dahi bir mühendislik falan yok. Hı hı. Ya da devlet destekli bir istihbarat servisi de yok. Ericsson'un hayatını karartan şey, internette dolaşan basit bir yazılımdı. Kesinlikle. Sadece bir şaka aracı olarak tasarlanmıştı başta. Zaten önümüzdeki arşivin ilerleyen sayfalarına baktığımızda işin ne kadar hızlı ticari bir sektöre dönüştüğünü görüyoruz. 99'daki Sub7 ve ardından 2013 dönemindeki Black Shades yazılımı. Black Shades çok kritik bir dönüm noktasıdır aslında. Değil mi? Suçun endüstriyelleşmesi dediğimiz kavramın en net örneğidir. Sadece $40, inanabiliyor musun? Düşünsene, kodlama bilmene falan hiç gerek yok, hacker olmana gerek yok. Hiçbir teknik bilgiye gerek yoktu. Yeraltı forumlarına giriyorsun, 2 pizza parası ödüyorsun ve sana bir kontrol paneli veriyorlar. Bu panel üzerinden, mesela o dönem Miss Teen USA güzellik kraliçesi Cassidy Wolf vardı. Onun gibi yüzlerce kişinin web kamerasına sızıp şantaj yaptılar. Evet, literatürde buna sextortion deniyor maalesef. İşin daha da korkunç tarafı, kurbanın kamerasının o küçük yeşil ışığı bile yanmadan yaptılar bunu. Üstelik bu yazılımların bildiğin müşteri hizmetleri falan vardı ya, teknik destek hatları kurmuşlar. O kamera ışığının yanmaması detayı teknik açıdan çok ilginçtir aslında. Neden? Ben onu hep donanımsal bir şey sanıyordum. İşte herkes öyle sanıyordu. İnsanlar o yeşil ışığın donanımsal bir güvenlik olduğunu düşünürdü. Yani kamera açıldığında elektrik mecburen ışıktan da geçmek zorunda, başka yolu yok diye biliniyordu. Nasıl aştılar bunu peki? Black Shades gibi RAT'ler işletim sisteminin sürücü seviyesine, yani donanımla yazılımın konuştuğu o en derin katmana indiler. Kameraya giden komutları birbirinden ayırmayı başardılar.
Yok artık. Yani donanıma doğrudan emir mi verdiler? Aynen öyle. Görüntü al ama LED bildirimini tetikleyen kodu es geç emrini veriyorlardı doğrudan. O zaman internete bağlı her cihazın, şu an mesela dizüstü bilgisayarlarımızdaki o küçük kameranın bize dönük dolu bir silah olabileceği paranoyası tamamen haklı bir paranoyaymış. Kesinlikle öyle. İnsanların kameralarını bantlama çılgınlığı da boşuna başlamamış o dönem. Tabii ki boşuna değildi. Evinizin içindeki o en güvenli ve mahrem alanın bir anda tüm dünyaya açık bir gözetleme kulesine dönüşebileceğini gördük hepimiz. Tam da burada aklıma şu soru geliyor. Eğer hiçbir teknik bilgisi olmayan, sıradan bir insan, sadece $40 amatör bir yazılımla bir başkasının hayatını bu kadar kolay zindana çevirebiliyorsa, Ki çevirdiler. evet, o zaman devasa bütçelere, dünyanın en zeki mühendislerine ve devasa bilgi işlem güçlerine sahip ulus devletler neler yapabilir? İşte asıl korkutucu olan soru bu. Kaynakların bizi götürdüğü asıl karanlık bölge tam olarak burası. Evet, devletlerin oyuna dahil olmasıyla birlikte o $40'lık yazılımlar yerini milyon dolarlık sıfır gün yani zero day açıklarına bıraktı. Ve tespit edilemeyen mimarilere tabii. Bu arada devlet destekli operasyonlara girmeden önce dinleyicimize küçük ama çok önemli bir not düşmek istiyorum. Tabii buyur. Bu incelediğimiz belgelerde Çin, Rusya, Amerika, Suriye, Kuzey Kore gibi devletlere yönelik çok ağır suçlamalar var. Biz burada kesinlikle hiçbir siyasi taraf tutmuyoruz. Objektif kalmak çok önemli. Aynen öyle. Sadece siber güvenlik şirketlerinin, adli bilişim uzmanlarının kod mimarileri üzerinden yaptığı eşleştirmeleri ve raporları tarafsızca aktarıyoruz. Veri nereye işaret ediyorsa onu konuşuyoruz. Ki bu veriler genellikle çok somut teknik detaylara dayanıyor. Kodun içindeki saat dilimlerinden, bırakılan klavye dillerinden veya sunucu IP'lerinin adım adım izinin sürülmesinden elde ediliyor bu raporlar. O halde hemen 2009 yılına gidelim. Operasyon Aurora. Google, Adobe ve 30'dan fazla dev Amerikan teknoloji şirketi sarsılıyor. Çok büyük bir olaydı. Çin kaynaklı olduğu iddia edilen Hidrak, yani diğer adıyla Aurora saldırısı, burada adamlar sadece birkaç e-posta falan çalmıyor. Google'ın tescilli kaynak kodlarına giriyorlar. Evet, doğrudan şirketin kalbine girdiler. Internet Explorer'daki bir sıfır gün açığını kullanarak yapıyorlar buna. Ama benim anlamadığım şey şu, Google gibi bir devin kapısında devasa güvenlik duvarları yok mu? Bu adamlar içeri nasıl ellerini kollarını sallayarak giriyorlar? İşte sıfır gün açıklarının korkutucu doğası tam da budur aslında. Bir sıfır gün açığı o yazılımı üreten şirketin, yani Microsoft'un bile henüz haberdar olmadığı bir tasarım hatasıdır. Yani savunan tarafın sıfır gündür bildiği bir şey değil mi? Aynen, yama yapma şansının hiç olmadığı bir arka kapı düşün. Aurora vakasında saldırganlar Google çalışanlarına çok normal görünen bir web sitesi linki gönderdiler sadece. Çalışan da tıkladı tabii. Tıkladığı anda arka planda Internet Explorer'ın bellek yönetimiyle ilgili hiç bilinmeyen bir hatası tetiklendi ve o RAT sisteme sızdı. Güvenlik duvarının ne kadar kalın olduğunun hiçbir önemi yok burada. Neden? Duvar onu dürdürmüyor mu? Durdurmuyor çünkü saldırı doğrudan yasal trafiğin, yani senin izin verdiğin web tarayıcısının tam içinden geldi. Anladım. Yani kaleyi dışarıdan kuşatmak yerine bildiğin Truva atını doğrudan içeri soktular. Kesinlikle. Peki Google gibi bir şirket bu kadar büyük bir darbe aldıktan sonra mimarisini nasıl değiştirdi? Bir şeyler yapmaları gerekiyordu herhalde. Çok radikal bir şey yaptılar. İşte Aurora operasyonunun siber güvenlik tarihini tamamen değiştirdiği yer burasıdır. Google bu olaydan sonra çıktı ve dedi ki, güvenlik duvarı kavramı ölmüştür. Vay canına. Çok iddialı. Evet, ağın içine giren herkese güvenme mantığını bitiriyoruz dediler ve bugün sıfır güven yani zero trust dediğimiz mimariyi icat ettiler. Bir dakika, sıfır güven derken, yani eğer ben kendi şirket ağımın içindeysem ve kendi bilgisayarımı kullanıyorsam, sistem bana neden güvenmesin ki? Artık güvenmiyor işte. Bu çalışanlar için her adımda şifre girmek zorunda kaldıkları inanılmaz yavaş, sinir bozucu bir süreç yaratmaz mı? Eskiden olsa öyle olurdu, haklısın. Ama sıfır güven mimarisinde süreç arka planda çok sessiz işler. Sistem artık senin kimliğine değil, cihazının sağlığına, bağlandığın konuma ve istediğin veriye bakar. Yani bana sen Ahmet'sin demiyor mu artık? Diyor ama şöyle diyor.
Sen Ahmet'sin ama şu an İsviçre'den bağlanıyorsun. Daha önce hiç kullanmadığın bir IP adresindesin. Üstelik şirketin en kritik veri tabanına erişmeye çalışıyorsun. Bir de bilgisayarımdaki antivirüs güncel değilse? Heh, tam da o. Sistemin anında şunu söylüyor. Hayır, sana erişim vermiyorum. Yani güveni senin konumuna ya da ismine göre değil, tamamen o anki bağlama göre değerlendiriyor. Bu gerçekten çok mantıklı. Şirketler verilerini korumak için haklı olarak bu yola gitti. Ancak kaynaklarda çok daha ürkütücü bir boyut var. Siber silahların şirketleri değil de doğrudan insanları avlamak için kullanılması. Maalesef en karanlık tarafı bu. Suriye'de Darknet kullanılarak muhaliflerin Skype üzerinden kandırıldığını okuyoruz kaynakta. Ya da Bahreynli aktivistlerin FinSpy isimli bir yazılımla ta Londra'nın göbeğinde izlendiğini görüyoruz. Üstelik bu FinSpy, batılı bir şirket olan Gamma Group tarafından yasal olarak kolluk kuvvetlerine satılan bir dinleme aracı. Buna siber güvenlikte çift amaçlı yani dual use teknoloji diyoruz. Çok karanlık bir gri alandır bu. Nasıl yani? Teoride polislerin suçluları, teröristleri yakalaması için üretilen bu ratlar, pratikte otoriter rejimlerin siyasi sığınmacıları veya insan hakları savunucularını sınır ötesinde avlaması için bir silaha dönüşüyor. İnsanları avlamak demişken bu operasyonlarda sosyal mühendisliğin yani insan psikolojisiyle oynamanın geldiği nokta gerçekten kan dondurucu. 2015'teki #JeSuisCharlie olayını hatırlarsın. Çok trajik bir olaydı, evet. Charlie Hebdo saldırısından hemen sonra tüm dünya yastayken saldırganlar hastane bilekliği takan yeni doğmuş bir bebek fotoğrafı yayıyorlar internette. Dosyanın adını da Je suis Charlie koymuşlar. İnsanların duygularını manipüle etmek için. İnsanlar merhamet duygusuyla o fotoğrafa tıkladığında arka planda Darknet bilgisayarlarına iniyor. İnsanların o acısını, empatisini bildiğin bir arka kapı gibi kullanmaları. Buna karşı nasıl bir yazılım geliştirebilirsiniz ki? Geliştiremezsiniz. İnsanın olduğu yerde donanım yaması işe yaramaz. Psikolojik zaaflarımız her zaman en büyük zafiyetimizdir. Kesinlikle öyle. Ama bu vaka, güvenlik şirketlerini yepyeni bir teknolojiye geçmek zorunda bıraktı. Adına sezgisel analiz, yani heuristics diyoruz. Neden ki? Normal antivirüs yetmiyor muydu? Yetmiyordu çünkü geleneksel antivirüsler sadece imzaya bakardı. Yani bir dosya daha önce zararlı olarak işaretlenmişse onu engellerdi. Sabıka kaydı gibi düşünelim o zaman bunu. Adamın sabıkası varsa polis içeri almıyor. Tam olarak öyle, harika bir benzetme. Ancak o bebek fotoğrafının bir sabıka kaydı yoktu. Dünyaya yeni gelmiş yepyeni bir dosyasıydı. Antivirüs de onu masum sanıp içeri aldı tabii. Aynen. Sezgisel analiz ise imzalara değil, davranışa bakar. Eğer bir JPG dosyası sadece ekranda bir bebek fotoğrafı göstermesi gerekirken, arka planda işletim sisteminin kayıt defterine gidip gizlice bir şeyler yazmaya çalışıyorsa, Antivirüs bir dakika diyor o zaman. evet, bir fotoğrafın bunu yapması hiç normal değil diyerek onu davranışından dolayı anında durduruyor. Harika bir evrim gerçekten. Ama gel gelelim, siber uzaydaki bu kedi fare oyunu sadece veri çalmakla veya böyle izlemekle sınırlı kalmadı. Keşke kalsaydı. Değil mi? Bilgi toplamak dediğin şey casusluktur. Peki ya amaç fiziksel dünyayı manipüle etmek, kaosa sürüklemek ve hatta tamamen yok etmekse? 2015-16 yıllarındaki DNC hack olayına bakıyoruz raporlarda. Demokratik Ulusal Komite. Çok büyük bir krizdi Amerika için. Çalınan mailler Guccifer 2.0 kimliği üzerinden internete sızdırılıyor. Bu bir casusluk değil ki, değil mi? Hayır, kesinlikle değil. Bu literatürde hack and leech, yani sızdır ve yayınlı olarak bilinen aktif bir bilgi savaşıdır. Ne farkı var casusluktan? Geleneksel casuslukta istihbarat servisi bilgiyi çalar ve rakibinin ne düşündüğünü öğrenmek için o bilgiyi kendine saklar. Sessizdir. O bilgiyi tam zamanında en yıkıcı olacağı an kamuoyunun önüne atarak bir ülkenin demokratik sürecine olan inancı sarsmaktır. Ve işin içine doğrudan fiziksel tehditlerin ve şantajın girdiği vakalar da var. Mesela Sony Pictures operasyonu. Olayların çığırından çıktığı yer. Kuzey Kore lideri hakkında çekilen The Interview isimli bir komedi filmi yüzünden Destover isimli bir red kullanılarak Sony'nin tüm verileri geri getirilemez şekilde silindi. Evet, wipe ettiler sistemi. Şirketin sunucuları kelimenin tam anlamıyla buharlaştı ya.
Filmi iptal etmek zorunda kaldılar. Sonra ardından TV5 Monde olayı patlak veriyor. Fransız devlet televizyonunun yayını aniden kesiliyor, ekranlar kararıyor. Bütün ülkede panik havası esiyor tabii. Aynen öyle. Kanallarda IŞİD terör örgütünün propagandası dönmeye başlıyor bir anda. Herkes şey diye panik yapıyor, Fransa IŞİD tarafından hacklendi. Ama adli bilişim uzmanları arka planda bambaşka bir aktör buluyor. Siber savaş tarihindeki en kusursuz maskeli balolardan biridir bu olay. Neden maskeli balo diyorsun? Çünkü Fransız uzmanlar sistemi derinlemesine incelediklerinde saldırganların Fransızca veya Arapça kullanmadıklarını fark ettiler. Kodların içinde Kiril alfabesine ait dijital izler buldular ve mesai saatleri olarak da Moskova zaman dilimini kullandıklarını tespit ettiler. Yok artık. Yani arkasındaki grup Rus askeri istihbaratına bağlı APT-28'di, öyle mi? Ta kendisi. Ama sormak zorundayım. Bir devlet neden bir terör örgütünün kılığına girsin ki? Niye böyle bir zahmete giriyorlar? Sahte bayrak, yani false flag operasyonu. Şöyle düşün, eğer bir televizyon kanalını kendi resmi kimliğinle karartırsan, bu uluslararası hukukta doğrudan bir savaş nedeni bile sayılabilir. Doğru, çok büyük bir kriz çıkar. Ancak kurbanın sistemine, IŞİD'in sıklıkla kullandığı Arapça dil paketlerini yüklersen, onların logolarını bırakırsan kimse seni suçlayamaz. Siber uzayda inkar edilebilirlik, yani plausible deniability her şeydir. Çok zekice ve çok korkunç. Üstelik saldırganlar ağa o kadar derin sızmışlardı ki, televizyon yayınını kodlayan o koca donanımların şifrelerini X-Agent adlı RAT ile ele geçirmişlerdi. Ne olacaktı ele geçirince? Eğer teknik ekipten biri o an panikle yayın cihazlarının fiziksel olarak fişini çekmeseydi, o televizyon kanalı donanımsal olarak yanacak ve tamamen yok olacaktı. Televizyon yayınının kesilmesi korkutucu, evet. Ama şimdi bir anlığına senin şunu hayal etmeni istiyorum. Dışarısı dondurucu bir kış, eksi derecelerde bir soğuk. Evinde oturuyorsun, çocukların yanında ve bir anda tüm elektrikler kesiliyor. Sadece evinizin değil, bütün bir şehrin elektriği gidiyor. Evet, bölgenin elektriği gidiyor. Kombiler duruyor, ışıklar sönüyor. Ukrayna'da 2015 yılında tam 230 bin kişi bunu yaşadı. İnsanlık tarihinde siber bir silahın fiziksel bir elektrik şebekesini uzaktan kapattığı ilk andı bu. Sandworm grubunun operasyonu. Peki bunu nasıl yaptılar Allah aşkına? Elektrik santrallerinin interneti o kadar açık olması bana çok saçma geliyor. Bu sistemlerin tamamen kapalı devre falan olmaması gerekmiyor mu? Teoride evet, haklısın. SCADA dediğimiz bu dev endüstriyel kontrol sistemleri dış ağlardan tamamen izoledir. Ancak saldırganlar önce Black Energy 3 adlı bir RETS ile santral operatörlerinin ofis bilgisayarlarına sızmayı başardılar. Ofis bilgisayarlarına sızıp ne yaptılar? Ardından o operatörlerin SCADA ağına evden falan bağlanmak için kullandıkları yasal VPN şifrelerini çaldılar. Yani içeriye kapıyı kırarak değil, tamamen yasal bir operatör gibi girdiler. Ve sonra? Sonrası tam bir psikolojik ve teknik yıkım. Saldırganlar o dev şalterleri tek tek uzaktan indirmeye başladılar. Düşünsene, santraldeki operatörler ekranlarına bakıyorlar, farenin kendi kendine hareket edip şehrin yüksek gerilim hatlarını kapattığını izliyorlar. Kafayı yersin ya, fikri bile korkunç. Kapatmayı engellemek için fareyi geri çekmeye çalışıyorlar, ancak saldırganlar onların sistemdeki tüm yetkilerini ellerinden alıyordu. Hemen ardından da Kill Disk adında bir yazılım devreye girdi. O ne yapıyor? Santralin tüm bilgisayarlarını sildi ki sistemi bir daha geri açamasınlar. Ve en acımasızı TDOS dediğimiz telefonik hizmet reddi saldırısıyla müşteri hizmetleri santrallerinde kilitlediler. Yani insanlar donarken ne olduğunu sormak için aradığında sadece meşgul tonu duydu. Aynen öyle. Tam bir kaos mühendisliği bu. Bir kod parçasının fiziksel dünyadaki bir şalteri indirmesi, siber savaşın artık o bilgisayar ekranlarından çıkıp doğrudan sokaklarımıza ve evlerimizin içine indiğini kanıtlıyor. Kesinlikle. Ama tüm bu kaosun ötesinde benim kafamı asıl kurcalayan çok daha sinsi bir detay var kayıtlarda. Nedir o? Ki bu virüsler tespit edilemeden sistemlerde nasıl yıllarca kalabiliyor? Çünkü arşivde bahsi geçen bazı operasyonların 5 hatta 10 yıl boyunca sistemlerde sessizce beklediği yazıyor.
Neden gidip o dosyaları bulup silmiyoruz? Mesela dünyanın en iyi antivirüs şirketlerinden biri olan Kaspersky'nin kendi ofislerinde izlendiği o meşhur Duku 2.0 vakası. Gidip dosyayı bulup silemezsiniz. Çünkü ortada silinecek bir dosya yok. Nasıl yok? Virüs dosyası yok mu? Yok. Duku 2.0 dosyasız zararlı yazılım yani fileless malware kavramının zirvesidir. Geleneksel olarak bir virüsün çalışması için senin bilgisayarının sabit diskine o hard diske kaydolması gerekir değil mi? Evet, bir dosya olarak inmesi lazım. Ancak Duku 2.0 diske tek bir byte bile yazmıyor. Sadece ve sadece bilgisayarın geçici belleğinde yani RAM üzerinde yaşıyor. O zaman ben bilgisayarı yeniden başlattığım an RAM silineceği için virüs de mi yok oluyor? Evet, o bilgisayardaki virüs tamamen yok oluyor. Ancak saldırganlar o kadar yetenekli ki ağdaki bir bilgisayar yeniden başladığında RAM'ında hala virüs bulunan başka bir bilgisayardan ağ üzerinden saniyeler içinde o bilgisayara tekrar bulaşıyorlar. Yani sürekli sekerek hayatta kalıyorlar. Aynen öyle. İran nükleer görüşmelerindeki diplomatların otel odalarını canlı olarak işte bu sistemle hiçbir fiziksel iz bırakmadan dinlediler. Vay canına. Peki ya donanıma inenler? Arşivde denklem grubunun yani Equation grubun kullandığı Greyfish adında bir yapıdan bahsediliyor. Benim okuduğum en korkutucu detaylardan biri buydu. Greyfish gerçekten teknolojik bir dehşettir. Sabit diskin belleğimine yani firmware dediğimiz o kısma yerleşiyormuş. Bize bu firmware olayını basitçe anlatabilir misin? Neden bu kadar tehlikeli bu şey? Şöyle anlatayım. Firmware, bilgisayarınızın bilinçaltıdır. Sabit diskinizin içinde, o verilerinizi tutan plakaların dışında, diskin asıl nasıl çalışması gerektiğini kontrol eden minik bir çip vardır. Greyfish, işte bu çipin içindeki fabrikasyon yazılımını hackliyor. Bekle bir saniye. Yani ben bilgisayarıma tam format atsam, hard diski tamamen sıfırlasam, işletim sistemini pırıl pırıl yeniden kursam bile kurtulamıyor muyum bu virüsten? Hayır, kurtulamazsın. Neden? Her şeyi sildim sonuçta. Çünkü sen işletim sistemini kurarken, o format attığın diskin kendi çipi, arka planda Greyfish'i senin yeni kurduğun o tertemiz işletim sisteminin içine tekrar enjekte eder. İnanılmaz gerçekten. Senin format attığın yer plakalar. Onların saklandığı yer ise diskin beyni. Dünyadaki hiçbir antivirüsün diskin beynine girip tarama yapma yetkisi yoktur. Bu bildiğin bir hayaletle savaşmak gibidir. İşte sanırım tam da bu yüzden sıfır güven gibi mimariler veya EDR dediğimiz o uç nokta tespiti ve yanıtı sistemleri devreye girmek zorunda kaldı, değil mi? Antivirüsler sadece dosya ararken EDR sistemleri davranış arıyor. Tam olarak bu yüzden evet. EDR bu dosya zararlı mı diye sormaz sistemi. Bu bilgisayarın RAM'inde veya işletim sisteminin çekirdeğinde normal dışı bir işlem gerçekleşiyor mu diye sorar. Yani bir bekçi gibi değil. Değil, statik bir duvar değil. Ağın içinde sürekli devreye gezen dinamik bir tehdit avcısıdır EDR. Peki ya o güvendiğimiz tehdit avcısı yasal sistemlerle kandırılıyorsa? Kaynaktaki Turla grubunun İsviçreli savunma şirketi RUAG'a sızdığı vaka gerçekten inanılmazdı. Çok sofistike bir kamuflaj örneği o. İsimlendirilmiş borular, yani named pipes denilen bir şey kullanarak yıllarca saklanmışlar şirketin içinde. Nedir bu isimlendirilmiş boru? Bir işletim sistemde iki yasal programın birbiriyle hızlıca iletişim kurması için açılmış yasal tünellere isimlendirilmiş boru deriz. Bunu büyük bir fabrikadaki pneumatik mesaj tüpleri gibi düşün. Hani şu eski filmlerde gördüğümüz içine kağıt konulup vakumla hıyt diye diğer odaya gönderilen tüpler değil mi? Aynen onlar, vakumlu tüpler. Güvenlik görevlisi bu tüplerden giden mesajlara bakmıyor mu? Güvenlik görevlisi yani antivirüs programı o tüpün fabrikanın yasal bir parçası olduğunu çok iyi bildiği için içinden geçen trafiğe pek dikkat etmiyor. Rutin bir şey sanıyor. Turla da bunu mu kullandı? Evet, Turla grubu yeni bir kötü amaçlı yazılım kurmak, dikkat çekmek yerine kendi casusluk trafiğini işte bu yasal pneumatik tüplerin içine gizledi. EDR sistemleri trafiğe baktığında sadece fabrikanın kendi iç iletişimini gördüğünü sandı. Akıl almaz bir kamuflaj ya, ama dürüst olayım, Invisimol'un kullandığı BYOVS taktiği bence işin absolut zirvesi. BYOVS açılımı Bring Your Own Vulnerable Driver, yani kendi zafiyetli sürücünü yanında getir.
Kesinlikle. Çok ironik bir isim. Bu bana şunu anımsattı. Bir binaya sızacaksınız ama kapıda çok sıkı bir güvenlik var. Siz de kapıdaki o güvenliğin tanıdığı, yasal kimliği olan ama çok yaşlı, kolayca kandırılabilecek emekli bir güvenlik görevlisini kolunuza takıp yanınızda getiriyorsunuz. Çok doğru. Beraber kapıdan geçiyorsunuz, sonra içeride o yaşlı adamı esir alıp onun yasal yetkileriyle kendi işinizi görüyorsunuz. Kusursuz bir analoji oldu bu. İşletim sistemleri, özellikle Windows, çekirdek seviyesine, yani sistemin o en mahrem kalbine sadece dijital olarak imzalanmış yasal şirketlerin sürücülerinin girmesine izin verir. Invisible nasıl giriyor o zaman? Invisible saldırganları kendi imzasız virüslerini doğrudan içeri sokamayacaklarını çok iyi bildikleri için yıllar önce yasal bir şirket tarafından üretilmiş ama içinde güvenlik açığı unutulmuş eski bir sürücüyü kurbanın bilgisayarına getiriyorlar. Çünkü sistem eski de olsa o imzayı görünce tanıyor ve içeri alıyor adamı. Aynen öyle. Sürücü bir kez içeri girdikten sonra saldırganlar o sürücünün içindeki o bilindik açığı kullanarak sistemin en derinine kendi kötü amaçlı kodlarını enjekte ediyorlar. Çok zekice. Kendi zafiyetini yanında taşımak, siber güvenlikte savunulması gerçekten en zor taktiklerden biridir. Şöyle bir geriye çekilip konuştuğumuz onca şeye bakıyorum da evdeki bir kullanıcının web kamerasını açan o $40'lık amatör şakadan başladık. İşletim sistemlerinin pneumatik tüplerinde saklanan, hard disklerin belinimlerine kazınan ve koca şehirlerin elektriğini kesen devlet destekli silahlara uzandık. Muazzam bir evrim. Bence bu derinlemesine analizin bize gösterdiği en net gerçek şu, mutlak güvenlik diye bir şey yok. Kesinlikle yok. %100 güvenlik, siber uzayda sadece tehlikeli bir yanılsamadan ibarettir. Cephe hatları artık o bildiğimiz ülkenin sınırları falan değil. Neresi peki? Cephe hattı artık ofisimizdeki sunucular, fabrikalarımızdaki SCADA sistemleri ve şu an cebimizde taşıdığımız o akıllı telefonlar. Tam da bu yüzden arşivi kapatmadan önce aklımdaki o son ve en provokatif düşünceyi seninle paylaşmak istiyorum. Tabii. Bugüne kadar konuştuğumuz tüm bu felaketlerin 98'deki NetBus'tan Ukrayna'daki o Sandworm'a kadar ortak bir noktası vardı. Hepsinin arkasında klavyenin tuşlarına basan, kodları yazan ve hedefi belirleyen insan operatörler bulunuyordu. Evet, bir insan aklı vardı. Ancak raporların son bölümünde fısıldanan, gümbür gümbür gelen bir gelecek var. Yapay zeka destekli otonom red platformları. İşin rengini tamamen değiştirecek. Şunu bir düşünsene. Karşında bir insan yok. Ağınıza sızdığında EDR sistemlerinin davranışını anında analiz edip kendi kodunu saniyeler içinde baştan yazabilen bir virüs. Hangi hedefe saldıracağını hiçbir insan talimatı olmadan tamamen kendi karar veren, avlanan ve kelimenin tam anlamıyla düşünen siber silahlar. Gerçekten ürpertici. Eğer bir virüs kendi kendine düşünmeye ve evrimleşmeye başlarsa, siber savunucular için av mevsimi gerçekten bitmiş ve o güvendiğimiz duvarların ardında asıl av konumuna düşen bizler olabilir miyiz? Bu hepimizin uzun uzun düşünmesi gereken bir soru. Merhaba teknoloji dostları, burası Bilişim Türk kanalı. Teknoloji, yapay zeka, en yeni içerikler için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.